Merhabalar, ben Ece Yıldırım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kore ile ilgili bazı deneyimlerimi aktaracağım. Beni takip eden arkadaşlar zaten biliyorlar. Hani 2011 senesinden beri ben Kore ile ilgili içerik üretiyorum. 11 sene geçti. Ve 6 kez Kore'de bulunma şansı yakaladım. Çeşitli sebeplerle. Bunların bir kısmı seyahat, bir kısmı iş. Bir tanesi, iki tanesi yarışma kazanıp gittim vesaire, böyle bunun gibi sebeplerle Kore'de bulundum. O zamanlar tabii dolar da bu kadar yüksek değildi. Daha rahat hareket edebiliyorduk. Özledim o günleri. Neyse ben 2011'de ve 2013'te ilk gittiğim zamanlar, yani ilk iki gidişimde tamamen seyahat amaçlı gittim. 2013 senesinde Türkiye'de bir sanatçı grubuyla tanıştım. Ben size 2015 senesinde yaşadığım bir anıyı anlatacağım bu arada. Yani o benim için çok önemliydi Kore ile ilgili. 2013 senesinde tanıştığım bu sanatçı grubu beni kendi sanatçı gruplarına dahil etmek istediklerini söylediler Kore'yi ziyaret ettiğimde. Ve Turtle Walk grubuna bu şekilde girmiş oldum. Korece Kobugi Korum grubu. Kobugi Korum'a girdiğim sürede onlar işte beni karma sergilere de dahil ettiler. Onlarla birlikte sürekli iletişim halindeydim. Ve 2015 senesine gelirken de dediler ki ya Ece, işte Kore'deki bir sanatçı programına başvuru yapsana. Gelirsin, Kore'de kalırsın, deneyim kazanırsın falan böyle. Ya dedim, olur mu olmaz mı? Çünkü hiç o zamana kadar hayatımda öyle bir şeye dahil olmamıştım. İyi, tamam dedim. Hani şansımı deneyeyim. İşte bana linkler yolladılar falan. Ben Incheon Sanat Platformu'na başvuru yaptım. 2014 senesinin sonuna doğru oluyor başvuruları ve ondan sonraki sene için işte tarih seçiyorsun. Onlar okey derlerse, kabul edilirsen de o tarihlerde Kore'de bulunuyorsun. Neyse, ben başvuruyu yaptım 2014'ün sonunda. İşte bir proje bazlı size şey yapıyorlar, böyle form veriyorlar. O projede de illaki işte Incheon'la ilgili bir konu seçmen gerekiyor. Ben fotoğrafla ilgili olduğum için öncelikle istedim ki hani Incheon'un tarihi olarak çok böyle Incheon Port kısmından dolayı ve Kore Savaşı'ndan kaynaklı çok multicultural bir şeyi var oranın, böyle karışık Çin, Japon, Kore hepsi bir arada yaşamış bir dönem. O yüzden hani dedim ki geçmişteki binalarla yeni halleri, hani bunları birleştiririm, bunun gibi bir proje yaparım dedim. Proje kabul gördü ve ben de kabul edildim. Neyse, kabul edildikten sonra da tabii yine bir süreç var. Ben o arada üniversitede çalışıyordum. Üniversitede çalıştığım o sürede de ücretsiz izin almam gerekiyordu Kore'de olacağım zaman için. Ben Eylül, Ekim, Kasım 3 aylık süreyi seçmiştim. Yabancılar için 3 ay vizesiz olduğundan dolayı. Benimle birlikte Macar ve Fransız bir arkadaşım daha kabul gördü. Clara ve Nicola. İkisine de buradan çok selamlar söylüyorum. Sizi çok özledim. Biz o arada tanıştık tabii internet üzerinden. Onlar da benim kadar deli çıktılar diyeyim. Yani biz birbirimize çok uyumlu bir 3 kişi bir araya geldik. Bunu da daha hani tanışmadan öncesinden hani hissedersiniz ya, öyle bir durumdu. Neyse, biz o arada hep hazırlandık, ettik. Bir sürü işte evraktı vesaireydi. Zaten hani vizeyle ilgili sorun yok ama Kore'de kalacağım yer nasıl olacak vesaire derken bu sanatçı platformlarında zaten diyorlarmış ki işte uçak bileti bana aitti. Onlar sadece kalacak yeri ve stüdyoyu veriyorlardı. Elektrik, su gibi şeyleri de bütün 3 ayın sonunda böyle çok cüzi bir ücret ödüyorsunuz. Yani ben hepsine ne ödedim 3 ay? Belki 30.000 won falan gibi, yani yaklaşık 30 dolar gibi bir şey ödedim 3 ay için, yani düşünün. Dedim tamam, kalacak yer de müthiş, her şey hazır. Ve ben Eylül 1'de Kore'de olacak şekilde yola çıktım. Hayatımdaki en güzel 3 aydan biriydi diyebilirim. Yani başka güzel deneyimlerim de oldu ama o benim için çok büyük bir adımdı. Ve hani Kore'ye indikten sonra Incheon Sanat Platformu'na gittiğimde oranın aslında çok böyle, tabii Korece çalışırken de gördüğüm Kore dizilerinde kullanılan bir mekan olduğunu anladım. O mekanın içinde 3 ay yaşadım. Hangi diziler vardı? Dream High mesela ilk dikkatimi çekti. Onun dışında film seti olarak da çok kullanılmış.
Ben döndükten sonraki sene Goblin'in de set kısmını hani orada çekmişler bazı yerlerini. Hatta dizide görünce çok üzüldüm, dedim ki tüh dedim, benim olduğum zamanda niye yoktu bu gibisinden. İncheon Sanat Platformu'nda ben 3 ay yaşarken birçok Koreli sanatçıyla da tanışma şansı buldum. İşte ressam, heykeltıraş, fotoğrafçı, yine yani sanatın bütün dallarından kendi yaş grubumda olan birçok insanla tanışma şansı yakaladım. Orada Clara ve Nicola ile birlikte de birçok yeri gezme, görme ve onların da sayesinde birçok yeni insanla tanışma şansı da yakaladım. Clara ile biz hatta her sabah bir rutin halinde Incheon Çin Mahallesi'nin hemen yanında Art Platform. Orada sabahları bir Paris Baguette vardı. Kahvaltı ederdik. Kahvaltıdan sonra da her gün bir kafeyi keşfediyorduk. Ve hani böyle kaldığımız bölgede ne kadar kafe varsa hepsinin sahipleriyle tanışıp, sohbet edip, hem Koreceyi geliştirip hem de bunlarla ilgili böyle kendimize bir anı biriktirmiş oluyorduk. Onun dışında ben tabii böyle sürekli Korece çalışmaya da çalıştığım için aynı zamanda bütün ajummalarla ve ajushilerle kanka olmuştum. Artık yolda falan amcalar, teyzeler Miss Turkey, Miss Turkey falan diye bana sesleniyorlardı. O da bir komik durumdu. Ne bileyim, gittiğimiz yerlerde böyle çok bizi güzel karşılıyorlardı. İşte birazcık Korece konuştuğumuzda hemen elimize bir mandalina tutuşturuyor, elma kesiyor, koyuyor. Ya da ücretli gelen bir yerse, olur mu diyor, siz buradasınız hep diyor, işte olmaz diyor, bedava size diyor, geç gidiyor, bizi içeri alıyor falan böyle. Yani Incheon'un Junggu bölgesindeki insanlar çok samimiydi ve ben orada çok güzel dostluklar edindim. 3 ay boyunca çok fazla anım oldu Incheon'da tabii ki. Ama bunların hepsini anlatmaya kalksam bu video böyle bir 10 saat sürer. Belki bir gün Incheon anılarıyla ilgili ayrı bir video yaparım. Ben Kore'ye gittiğimde Nicola benden önce gitmişti. O beni karşıladı platformun içine girdiğimde. Benden bir gün sonra da Clara geldi. Ya da aynı gün içerisinde de akşam geldi. Öyle bir şey oldu. Yani biz böyle peş peşe 2 günün içerisinde üçümüz de toplandık. Hatta ilk böyle daha çok acemi bir şekilde bir lokantaya daldık. Orada üçümüz yemek yedik. Bunun fotoğrafını da sağa sola bir yere koyayım böyle köşeye. Birlikte çok eğlendik o gün, yani daha sanki dediğim gibi hani önceden konuşuyorduk ama yani çok önceden tanışıyormuşuz gibiydik. Yani böyle çok uzun yıllardır arkadaş gibiydik. Bize hepimize ayrı ayrı stüdyolar verdiler. Benim stüdyom en üst kattaydı. Aynı katta bir fotoğrafçı, bir yönetmen, bir de yine hani böyle sanat nasıl desem, görsel sanatlarla ilgili iş yapan bir kadın vardı. Öbür tarafta da ressamlar vardı. Ressamların atölyeleri daha büyük. Bizimkiler daha küçük, yani benimkisi de aslında çok küçük bir stüdyo değildi. Onu da sağa sola bir yere koyayım ya da belki videonun sonuna eklerim. Alt katımda Clara ile Nicola'nın stüdyoları vardı. Üçümüzünki de aynı büyüklükteydi. Stüdyoların içinde de mutfak alanı, bir işte masa sandalye olan alan, tuvaleti, banyosu vardı. Yani stüdyoda aslında yere bir yatak atsan kalabileceğin 1+1 oda tarzında bir şeydi. Yani tam tek bir oda ama bayağı böyle yeterli sayıda bir alana sahipti diyeyim. Fakat tabii bize bir de hemen yan binada böyle yabancıların sadece kaldığı, bir de 3-4 tane Koreli sanatçının kalabileceği 3 katlı bir bina vardı. Onda da yine ben en üst kattaydım. Yine böyle ağır hayvan gibi bir bavulla 3. kata çıktım. Asansör yoktu çünkü. Orada da yan tarafımda başka bir yazar, yani evet şöyle yazarlar da vardı. Mesela işte çocuk kitabı yazarı, hikaye yazarı falan gibi ya da senarist tarzında. Yazarlara da normal böyle oda veriyorlarmış. Stüdyo vermiyorlarmış. Yan tarafımda da bir yazar kız vardı. O da böyle çok tatlı birisiydi, sağ olsun. Yardımcı oldu bayağı. Benim odamdan da direkt gözüküyordu. İşte bu platformun içinde yürüdükleri bir alan var. Oraları görebiliyordum en üst katta olduğum için. Alt katımda
Clara, bir alt katta da Nikola vardı. Odamda da yine oda 1+1 oda gibi oda. İşte yatak, dolap, masa, banyosu, tuvaleti öyle bir odaydı. En alt katta da ortak alanda mutfak ve böyle işte sanatçıların oturup sohbet edebileceği bir ortak alan gibi bir yer vardı. Oralara hep kartla girilebiliyordu tabii. Sanatçı arkadaşlarımdan bahsedersem Clara çok harika bir sulu boya sanatçısı. Tabii biraz da böyle hem sulu boya hem görsel sanatları kullanarak, fotoğraf ve farklı malzemeleri kullanarak acayip güzel işler yapıyor. Ben kendisinin bir fanıyım. Nikola da çok değişik, hem sinema çeker tarzında, yani böyle filmler çekerek hem resim çizerek aynı zamanda hepsini birbirine harmanlayarak işler üreten bir sanatçı. Da interaktif işler yapıyor, daha çok öyle diyeyim. Ve çok güzel böyle ses efektleri çıkartıyordu kendisi. Biz bayağı böyle deli deli dolaşıyorduk. Sanat platformu içinde akşamları o böyle ses efektleri çıkartıyor. Asansöre biniyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz falan, böyle komik komik videolar çekiyorduk birlikte. Biliyor. İnçon deneyimi benim için çok özel bir deneyimdi. Ben orada hem çok fazla insanla tanışma şansı yakaladım, hem de hala, yani Kore'ye gittiğim zaman Incheon benim sanki Kore'deki memleketimmiş gibi geliyor. Yani oradaki 7/24 zaman geçirdiğim herkes, her yer benim için ayrı bir yer, özel yere sahip. Hala da işte diyorum ya, her gittiğimde illa 1-2 günümü Incheon'da geçiriyorum. Zaten görecek, konuşacak insan da çok oluyor. Şimdi araya çok vakit girdi tabii korona ile birlikte. Çok özledim. Koronadan sonra işte Kore'ye netten kazandığım bilet hakkıyla gitme şansım olursa eğer, ilk gideceğim yerlerden biri Incheon. Böyle bir an duygulandım yine. Benim deneyimlediğim Kore gayet hani güzel anılara sahip bir Kore. Yemekleri güzel, dostlukları güzel. Bilmiyorum, belki de siz hani nasıl yaklaşırsanız herkes size öyle yaklaşır derler. Benim hatırladığım ve yaşadığım her şeyde, tecrübelerimin hepsi de çok keyifliydi. Incheon, Junggu bölgesinde gezebileceğiniz ve görebileceğiniz çok fazla şey var. Eskiden hani arkadaşlarım Incheon'da hiçbir şey yok derlerdi ama mesela Çin Mahallesi'nin hemen yanında zaten metro durağı. Çin Mahallesi'nin yanında Fairy Tail Village var, masal kahramanlarının oluşturduğu. O yapılırken mesela 2015'te daha yeni başlangıcıydı. Ben onun yapılışını izledim. O çok keyifliydi. Çin Mahallesi'nin yanında Incheon Art platformu var. Birçok diziye ve sergiye ev sahipliği yapan çok güzel tematik kafeler var. Japon işgali dönemindeki bazı binalar hala duruyor ve müze olarak kullanılıyor. Matchip denen, yani işte iyi yemek yiyebileceğiniz çok güzel dükkanlar var. Mesela jjajangmyeon yemek istiyorsanız muhakkak Çin Mahallesi'ne gitmelisiniz. Kalguksu bir dükkan var mesela Incheon Art platformunun hemen dibinde. Bir ajumma yapıyordu. Umarım hala hayattadır. O ajummanın kalguksusu çok güzeldi. Hala tadı damağımda. Ben normalde deniz ürünlü bir şey yiyemem o şekilde. Ama onu mesela ne zaman gitsem yerim ve çok beğenirim. Yani o bölgede çok fazla, mesela Shimpo Market var. Shimpo Market'teki sokak yemekleri ve orada bir tavuk var. O tavuk çok meşhur. İnsanlar sıraya giriyor önünde. Shimpo Market'in içindeki sokak yemekleri çok lezzetli. Yine birçok MBC, KBS, SBS falan gibi kanalların hepsinin işte çekim yaptıkları yerlerden. En eski sinemalardan biri yine Dongnincheon'a doğru yürürken orada ikinci el kitapçıların olduğu, şu meşhur yine Goblin'in sahnesinin çekildiği, kitapçı sahnesinin çekildiği sokak Bedari orada. Bedari'nin hemen yanında evliler için hanbok almak isterseniz Wedding Street var mesela.
Yani ben buraların o kadar çok arşınladım ki fotoğraf çekerken. Olmido Adası. Olmido Adası da ben gittiğim dönemde şu anki kadar hareketli değil. Yani hareketliydi ama şu anda bayağı bir yenilemişler. Görüyorum arkadaşlarımdan. Olmido Adası da çok keyifli. Orada da dönme dolaba binerseniz bütün etrafı görebilirsiniz ve denizden hani orada tam kenarda olduğu için gün batımı çok güzel gözüküyor. Heykeller falan da var böyle denizden sanki askerler çıkmış gibi. Yani en popüler yerleri böyle. Kore'ye gitmiş arkadaşlar. En çok beğendiğiniz yer neresiydi? Ya da Kore'ye gitmek isteyen arkadaşlar en çok nereye gitmek istiyorsunuz? Bunları benimle yorum olarak paylaşırsanız belki ben sizden bir şeyler öğrenirim ya da ben size bir şeyler daha fikir verebilirim. Ve böylelikle hani güzel bir etkileşim olur diye düşünüyorum. Korona henüz bitmedi ama biteceğine inanıyorum. Artık bununla yaşamayı bir şekilde öğrendik diye düşünüyorum. Yine de siz tedbiri elden bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.